İngilizler Ankara tiftik keçisini nasıl çaldı? Osmanlı'yı kısa sürede aşiretten devlete ve imparatorluğa yükselten büyük ekonomik gücün sırrı, sıradan bir hayvanın tüyünde gizlidir. Ankara tiftik keçisi. Tiftik, bu keçinin yününe verilen addır. İpek gibi parlak, tüy gibi yumuşak ve boyayı son derece derin tutan bu lif, tarih boyunca dünyanın en değerli tekstil hammaddelerinden biri olarak kabul görmüştür. Türkler bu yünden sof ya da moher adıyla anılan kumaşlar dokuyordu. Bu kumaşın ünü Ankara'dan bütün dünyaya yayıldı. Avrupa, Ankara'yı kendi dilinde Angora olarak telaffuz ediyordu. Dolayısıyla tiftik keçisi Batı dillerinde Angora Goat, yani Ankara keçisi adıyla anılmaya başladı. Bugün dünyada Angora denildiğinde akla gelen ilk şey hala o yumuşaklık, o parlaklık ve o narinliktir. Üstelik bu kelimenin şehirle bağı artık çoğu kişinin aklına bile gelmez. Angora sıradan bir marka adı ya da tekstil terimi gibi kullanılır. Oysa o kelimenin içinde Ankara'nın tarihi yatar. Bu keçiyi gerçekten değerli kılan, yalnızca yününün kalitesi değildi. Ankara tiftik keçisi, o kalitede tiftiği yalnızca Ankara ve çevresinde üretebiliyordu. Başka bir iklime, başka bir toprağa götürüldüğünde tüy kalitesi bozuluyor. O ipeksi parlaklık sönüyordu. Evliya Çelebi 1640'larda Ankara için şunları yazdı. Burası tiftik kumaşı yeridir. Bu kumaş da Ankara'ya özgüdür. Yeryüzünde başka bir yerde üretme olanağı yoktur. Kadın ve erkek herkesin işi, tiftik kumaşı dokumaktır. Fransızlar bu Ankara keçilerinden Fransa'ya götürüp yumuşak iplik eğirip, tiftik kumaşı dokumak isterler de, dokudukları şey sof olmaz. Hatta Ankara'dan eğrilmiş ipliği alıp, Fransa'ya götürerek tiftik kumaşı yapalım dediler. Fakat yine olmadı. Fransız gezgin Joseph Pitton Tournefort da 1701'de şunları yazdı. O tarihlerde yalnızca Ankara, Zir, Çankırı, Beypazarı, Nallıhan ve Kalecik'te 1355 tiftik tezgahı faaliyet gösteriyordu. Ve her yıl 20.000 topun üzerinde kumaş yurt dışına satılıyordu. Bu rakam, küçük bir Anadolu kentinin Avrupa'nın büyük tekstil merkezleriyle aynı kulvarda koştuğunu gösteren somut bir kanıttı. Tiftik kumaşı, Osmanlı ekonomisinin bel kemiğiydi. Başta İngiltere ve Hollanda olmak üzere tüm Avrupa'ya ve Arap ülkelerine satılan bu kumaşa talep öylesine büyüktü ki, gün geldi Anadolu'daki üretim talebi karşılayamaz hale geldi. Anadolu'da tiftik üretiminin tarihi, 1220'li yıllara dayanır. O yıllarda Moğol orduları Orta Asya'yı kasıp kavururken, Kayıboyu'nun lideri Süleyman Şah, halkını ve sürülerini alarak batıya doğru ilerledi. Beraberinde getirdiği tiftik keçisi sürüleri, bu zorunlu göçün en değerli yüküydü. Süleyman Şah, 1229'da hayatını kaybettiğinde, oğulları Kayseri'den Ankara'ya kadar uzanan geniş düzlüklere yerleşmişti. Tiftik keçisi, Osmanlı Hanedanı ile birlikte bu topraklara gelmişti. 14. ve 15. yüzyıllarda, Ankara bir dünya tekstil merkezine dönüştü. Kadın erkek herkes bu zanaatla geçimini sağlıyordu. Çıkrıklar gece gündüz dönüyor, tezgahlar tıkırdıyordu. Tiftikten dokunan moher ve sofların yanı sıra boğası adıyla bilinen pamuklu dokumalar, ipekli kadifeler ve 15. yüzyılda Yeniçeri çuhası adıyla anılan kumaşlar da Osmanlı'nın ihracat kalemleri arasındaydı. Osmanlı sultanları bu ekonomik gücün farkındaydı ve onu korumak için kesin önlemler aldı. Ham tiftik ihracatı fermanla yasaklandı. Damızlık keçi satışı ağır yaptırımlara bağlandı. Avrupa'ya yalnızca işlenmiş, dokunmuş, değeri Anadolu'da yaratılmış ürünler satılacaktı. 1554'te bir çift Ankara keçisinin Kutsal Roma İmparatorluğu'na hanedan hediyesi olarak gönderilmesi, bu hayvana verilen değerin bir göstergesiydi. Osmanlı hammaddeyi elinde tutarak tüm katma değeri hazinesinde topluyor. Avrupa'yı ise her zaman tüketici konumunda tutuyordu. Avrupa bu tekeli kırmak için onlarca yıl boyunca her yolu denedi. Ama Osmanlı'nın yasak duvarı ile doğanın kendisi,
her girişimi püskürttü. 1740'ta İsveç damızlık keçi temin etmeye çalışırken engellendi. 1771'de Güneybatı Almanya'nın Pfalz bölgesinde bir Ankara keçisi çiftliği kurulmak istendi. Keçiler iklime uyum sağlayamadı, çiftlik kapandı. 1778'de Venedikliler aynı akıbete uğradı. Her denemede aynı sonuç. Bu keçi başka bir iklimde yetişmiyordu. Sonra İngilizler farklı bir hamle yaptı. Osmanlı topraklarından gizlice 12 teke ve bir dişi keçiyi kaçırdılar. İngilizler önceden araştırma yapmıştı. Güney Afrika'nın ikliminde Ankara keçisinin yaşayabileceğini hesaplamışlardı. Gemiler kıtaları aştı ve Afrika kıyılarına ulaştı. Ama çiftlik kurulamadı. 12 tekenin tamamı Osmanlı yetkilileri tarafından kısırlaştırılmıştı. Bu imparatorluğun tekeli koruma konusundaki kararlılığının ve zekasının açık bir göstergesiydi. Ancak bu zeka, imparatorluğun içine sürüklendiği siyasi kaosu önleyemedi. 19. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu, iç ve dış tehditlerin aynı anda üstüne yığıldığı bir dönemin içindeydi. 1789 Fransız devriminden beslenen milliyetçi akımlar imparatorluğun Balkan topraklarında filizleniyordu. 1821'de Mora'da başlayan Yunan isyanı Girit'e sıçradı. Osmanlı bu isyanları 1825'te büyük ölçüde bastırdı. 1827'de Rus, İngiliz ve Fransız donanmaları, savaş ilan etmeksizin ve ani bir baskınla Navarin'de Osmanlı donanmasına saldırdı. 57 Türk gemisi battı. 8.000 asker şehit düştü. Osmanlı donanması fiilen yok edilmişti. Arkasından 1828'de Rusya resmen savaş ilan etti. Savaşın ardından 1830'da imzalanan Londra Protokolü ile İngiltere, Rusya ve Fransa'nın himayesi altında bağımsız Yunanistan kuruldu. Osmanlı kuruluşundan bu yana ilk kez bir toprağını kalıcı olarak yitirdi. Bu dış baskının üstüne bir de iç isyan eklendi. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Paşa, Osmanlı'nın Yunan isyanını bastırması için yardım çağrısına büyük fedakarlıkla karşılık vermiş, oğlu İbrahim Paşa'yı kuvvetleriyle Mora'ya göndermişti. Karşılığında Osmanlı Suriye valiliğini Mehmet Ali Paşa'ya verecekti. Ama Navarin felaketi ve Yunanistan'ın kaybının yarattığı siyasi kargaşada İstanbul bu sözü unuttu. 1831'de Mehmet Ali Paşa harekete geçti. Oğlu İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Suriye'yi ele geçirdi. Ardından Anadolu topraklarına yayıldı ve İzmit'e kadar ilerledi. 1832'de Konya'da Osmanlı kuvvetleri ezici bir yenilgiye uğratıldı. Çaresiz kalan Osmanlı Rusya'ya başvurdu. Rus donanması Boğaz'a girdi ve Mısır kuvvetleri durdu. Ama bu yardımın ağır bir bedeli vardı. 1833 Hünkâr İskelesi Antlaşması'yla Rusya, Osmanlı boğazları üzerinde fiili bir nüfuz hakkı kazandı. Osmanlı bir tehditten kaçarken, bir başkasının kucağına düşmüştü. İmparatorluk, batıdan Avrupa güçlerinin baskısı, güneyden Mısır ordusunun tehdidi, kuzeyden Rusya'nın yayılmacılığı altında bocalarken, bir de bu krizlerin gölgesinde büyüyen sanayi devrimi vardı. James Hargreaves, 1764'te iplik eğirme makinesini icat etti. Richard Arkwright, 1769'da su gücüyle çalışan çerçeveyi geliştirdi. Edmund Cartwright, 1785'te buharlı dokuma tezgahını kurdu. Ve bu buluşlar birleşince, dünya tekstil üretimi tarihin en büyük kırılma noktasına geldi. İngiliz fabrikaları artık bir dokumacının yıllarca süren emeğini haftalar içinde tamamlayabiliyor. Hem daha hızlı hem daha ucuz üretebiliyordu.
Avrupa'da makine karşıtı dokumacı isyanları bile patlak verirken, Osmanlı'da makineleşme girişimi yoktu. El tezgahları çalışmaya devam etti. Bu teknolojik uçurum, ekonomik yenilginin fitilini çoktan yakmıştı. Balta Limanı Antlaşması, bir kalemde silinen yüzyıllar. 16 Ağustos 1838'de Boğaz kıyısında, Balta Limanı'nda bir belge imzalandı. Adı İngiliz-Osmanlı Ticaret Antlaşması'ydı. Ama tarihçiler bu antlaşmayı, Osmanlı'nın ekonomik bağımsızlığının fiilen sona erdiği belge olarak tanımlar. Osmanlı sanayisini, ticaretini, dirliğini ve düzenini bir daha düzelmeyecek biçimde baltalayan bu antlaşma, imparatorluğun yaşadığı en derin kırılma noktalarından biridir. Antlaşmanın arka planı şöyleydi. Mehmet Ali Paşa, Fransız desteğiyle güçlenmeye devam ediyordu ve İngiliz mallarının Mısır ile Suriye'de satışını kısıtlıyordu. Bu durum, İngiltere'nin Akdeniz ticaret çıkarlarını tehdit ediyordu. İngiltere, Osmanlı tahtını paşadan korumayı teklif etti. Padişah II. Mahmud bu korumaya muhtaçtı. Masaya oturuldu ve Osmanlı, tahtını kurtarmak için ekonomisini teslim etti. Antlaşmanın bedeli ağırdı. İngiliz mallarına uygulanan tüm iç gümrük vergileri ve ticari kısıtlamalar kaldırıldı. İngiliz tüccarlar, Osmanlı topraklarında yerli tüccarlardan daha geniş haklarla ticaret yapabilecekti. Böylece Osmanlı pazarı ucuz İngiliz fabrika kumaşlarıyla doldu. Türk el tezgahları bu fiyatlarla rekabet edemedi. Anadolu'daki çıkrıklar birbiri ardına durdu. Ustalar işini kaybetti. Kasabalar ıssızlaştı. Bu da yetmedi. Ham tiftik ile damızlık keçi ihracatını engelleyen fermanlar da, antlaşmanın yarattığı yeni düzende işlevsiz kaldı. Osmanlı'nın yüzyıllarca titizlikle korunduğu tiftik tekeli, bir antlaşma metninin satır aralarında çözülüp gitmişti. Bu yönüyle Balta Limanı Antlaşması, tıpkı Hindistan'da İngilizlerin uyguladığı politikanın bir benzeridir. Orada da önce yerli tekstil sanayisi ucuz fabrika mallarıyla ezildi. Ardından hammadde serbestçe dışarı aktı. Hindistan'ın pamuklu dokumacılığı nasıl çöktüyse, Osmanlı'nın tiftik sanayisi de aynı yolla çöktü. Balta Limanı'nın ardından İngiliz Albay Henderson Ankara'ya geldi. Görevi açıktı. En kaliteli damızlık Ankara keçilerini seçip, Güney Afrika'daki İngiliz çiftliklerine götürmek. İngilizler yıllar önce araştırmasını yapmıştı. Güney Afrika iklimi Ankara keçisine uygundu. Ve artık bunu engelleyecek yasal bir araç da kalmamıştı. Haber, Ankara ve çevresine yayılınca bölge ayağa kalktı. Damızlık keçileri İngilizlere vermemek için silahlanıp, harekete geçen Türkmen sayısı 10.000'leri buldu. Bu insanlar için mesele yalnızca bir hayvan meselesi değildi. Tiftik keçisi, atalarından gelen geçimin, yüzyıllık bir zanaatın ve kimliğin simgesiydi. Süleyman Şah'ın Türkistan'dan getirdiği sürülerin torunlarını yabancılara teslim etmek, tarihin kendisini teslim etmek demekti. Osmanlı Sarayı ise iki ateş arasında kalmıştı. Bir yanda halkın öfkesi, öte yanda İngiltere'ye verilen söz. Padişah fermanıyla ordu bölgeye sevk edildi. 3 yıl süren direniş kanla bastırıldı ve İngilizlere istedikleri damızlık Ankara keçileri teslim edildi. İngilizler, isyancıların dinmeyen öfkesinden korunmak için keçileri siyaha boyatarak gece karanlığında limana ulaştırdılar ve gemiler Güney Afrika'ya doğru yola çıktı. 1856'ya gelindiğinde İngilizlerin Güney Afrika'daki sürüleri yeterince çoğalmış, Osmanlı'nın 1838'e kadar korunduğu tiftik tekeli fiilen tarihe karışmıştı. Dünyanın yeni tiftik üretim merkezleri Güney Afrika, Avustralya ve Yeni Zelanda oldu. Kurulan örgütün adı her şeyi özetliyordu. British Angora Goat Society. Tarihin dersleri, savaşların ötesindeki gerçek. Osmanlı, savaş alanlarında askeri yenilgilere uğramadan önce, bilimsel ve teknolojik alanda geri kalarak ekonomik çöküşe sürüklenmişti.
Üretimde buhar gücünden yararlanamayan Osmanlı sanayisi, ucuz yabancı fabrika ürünlerinin karşısına el yapımı ve pahalı ürünlerle çıkamayınca yerli çıkrıklar durdu. 600 yıl batıya ekonomik üstünlük sağlayan imparatorluk, bu kez ticaret masasında yenildi. Osmanlı tarihini çocuklarımıza yalnızca meydan muharebeleri tarihi olarak öğretmek, tarihin yalnızca yarısını görmektir. Osmanlı'nın yükseliş dönemindeki ekonomik ve bilimsel başarılarını, Tiftik tekelini nasıl kurduğunu ve koruduğunu, Balta Limanı'nın bu tekeli nasıl yıktığını anlatmak, günümüz içinde son derece somut bir ders taşır. İmparatorluklar yalnızca savaş meydanlarında değil, kapanan fabrikalarda, duran çıkrıklarda ve ticaret antlaşmalarının satır aralarında da yıkılır. Ham madde ihraç edip işlenmiş ürün ithal etmenin ekonomiyi nasıl çökerteceğini Osmanlı bizzat yaşadı. Yerli üretimi koruyan mekanizmaları ortadan kaldırmanın bedelini bizzat ödedi. Bu bedeli ödeyenler yalnızca yöneticiler değildi. On binlerce Türkmen, tezgahı kapanan binlerce usta ve geçimini yitiren sayısız aileydi. Bugün hammadde ihraç edip işlenmiş ürün ithal eden her ülke, bir anlamda 1838 Osmanlısının izinde yürümektedir. Osmanlı'nın çöküş nedenlerini askeri yenilgiler dışında da görebilen her toplum, aynı tuzaklara düşmekten kendini koruyabilecek tarihsel bir bilinçle donanmış demektir. Çıkrıklar 1838'de durdu. Bu hikayeyi anlatmak, o çıkrıkların bir daha durmaması için atılabilecek en önemli adımlardan biridir.